Hoca Neşet, 1735-1807. Babasının sürgünde bulunduğu Edirne'de doğdu. Asıl adı Süleyman'dır. 1750 yılında Kaftan Ağası olarak Hicaz'a giderken oğlunu da beraberinde götürdü. Hac dönüşü Konya'da Mevlana'nın türbesini ziyaretleri sırasında Neşet'e Ebubekir Çelebi tarafından Mevlevi sikkesi giydirildi. Mevlevi tarikatı adeta onun hayatının bundan sonraki yıllarına yön verdi. İstanbul'a döndükten kısa bir müddet sonra babasını kaybeden Neşet, öğrenimine devam ederken Yasinizade gibi devrin tanınmış hattatlarından nesih meşketti. Tahmaspuli Nadir Şah'ın hekimi şair Eymeni'den Farsça dersleri alarak bu dilde şiir yazacak bir seviyeye ulaştı. Türkçe şiirlerinde Daezade Cudi Efendi'den yardım gördü ve birçok şairin divanını okuyup eski şiiri tanıma fırsatı buldu. Daezade yazdığı bir mahlasname kıtası ile kendisine Neşet mahlasını verdi. Neşet, 1754'te Sadrazam Koca Ragıp Paşa'yı ziyarete gelen Nakşibendi ve Mevlevi Şeyhi Bursalı Mehmed Emin Efendi'nin etkisinde kalarak Nakşibendi tarikatına intisap etti. Hoca Neşet silah kullanmada son derece ustaydı. Bu yeteneği ve üzerinde bulunan zahmet dolayısıyla 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı'na katıldı. Bu sırada şahit olduğu bazı savaş sahnelerini şiirlerine de yansıttı. Savaştan sonra hayatını tamamıyla ilim ve kültür faaliyetlerine hasrederek Farsça dersleri verdi, Nevi okuttu. Molla Gürani semtindeki konağı devrinde adeta bir mektep vazifesi gördü. Hoca Neşet öğrencilerine ikramda bulunması, hayırseverliği, zekası ve nüktedanlığı ile şöhret kazandı ve pek çok şairin yetişmesine vesile oldu. İstanbul'da vefat eden Neşet'in kabri, Topkapı dışındaki Sakızağacı mezarlığında Nevi Şarihi Sarı Abdullah Efendi'nin kabrinin yanında diğer aile fertleriyle bir arada bulunmaktadır. Hoca Neşet'in edebi kişiliği, şairliğinden ziyade birçok önemli şahsiyetin yetişmesine katkıda bulunması ve yazdığı mahlasnameleriyle büyük bir şöhrete kavuşan, devrin renkli şahsiyetlerinden biridir. Şair, hayatını mesnevi okutmaya ve gençlere Farsça öğretmeye adamıştır. Aksaray'daki evi, şiir ve edebiyat meraklısı gençler, tarikat ehli insanlarla dolup taşmıştır. Bu sebeple, devrinde şairliğinden ziyade verdiği dersler ve yetiştirdiği talebelerle tanınmıştır. Şeyh Galip, Pertev, Arif, Beylikçi İzzet, Ali Efendi, Arif Mehmet, İhsan, Neyir, Ferdi, Niyaz gibi bazıları devrinin tanınmış isimleri, onun meclisine devam eden şairlerdendir. Neşet, etrafında toplanan şairleri, Hint üslubunun önemli temsilcileri Said ve Şevket gibi şairlere yönlendirmiş ve birçoğunun mahlasını da kendi vermiştir. Dini, tasavvufi içerikli birçok mensur eseri olan şairin en önemli eseri, hayatta iken 1785-86'da talebesi Pertev tarafından tertip edilen divanıdır. Tasavvufi bir muhit içinde yetişen Neşet, şiirlerinde daha çok kadim zevkin peşinde koşmuştur. Neşet kuvvetli bir şair olmamakla birlikte, birçok önemli şahsiyetin yetişmesine yaptığı katkıları, mahlasnameleri, renkli kişiliğiyle asrın ihmal edilmemesi gereken bir ismidir. Hoca Neşet'in asıl önemi, ortaya koyduğu eserlerden çok yetiştirdiği öğrenciler ve özellikle devrinde İran edebiyatının adeta yeniden keşfedilmesine vesile olmasından ileri gelmektedir. Hoca Neşet'in, Şeyh Galip'in de aralarında bulunduğu genç şairlere İran edebiyatını ve Seb'i Hindi'nin öncülerinden Said-i Tebrizi ile Şevket-i Buhari'yi okutup sevdirmesi sonucunda Osmanlı şairleri üzerinde Seb'i Hindi üslubunun ve genellikle İran şiirinin etkileri yeniden artmış, böylece bu etkiyi şiirlerinde yansıtan bir grup şair ortaya çıkmıştır. Bu şairler Seb'i Hindi'nin temel özellikleri olan giriftlik, ıstırap ve tasavvufi konulara şiirlerinde büyük ölçüde yer vermişlerdir. Hoca Neşet'in eserleri 1. Divan, Neşet'in divanının talebesi Pertev tarafından 1786 yılında tertip edilen 20'ye yakın yazma nüshası tespit edilmiştir. 2554 beyitten meydana gelen eserde bir münacat, 5 nat, 2 kaside, 16 mahlasname, 1 destan, 134 gazel, 1 sakiname, 1 müsemmen, 2 müseddes, 8 muhammes, 1 Kerbela mersiyesi, 3 tahmis, 2 tebrikname, 25 tarih, 3 şarkı ve 17 müfred yer almaktadır. İkinci tercüme, İşer-i Dübeyt-i Molla Cami, Abdurrahman-ı Cami'nin Risale-i Şer-i Beyteyn, Nevi-i Mevlevi adlı eserinin tercümesidir. Hoca Neşet'in tasavvuf ve tarikatlarla ilgili fikirlerinin, ahlaki hikaye ve fıkraların, kendisine ve başkalarına ait şiirlerin yer aldığı eser oldukça ağır, seçili ve sanatlı bir nesir diliyle kaleme alınmıştır.
3. Tercümetül İsk, Muhammed Nakşibendi tarafından yazılan Nakşibendi tarikatıyla ilgili Meslekül, Envar ve Menba-ul Esrar adlı eserin tercümesidir. 4. Tufan, İma, Rifet, Hintli şair Mirza Bidil'in, İma, Rifet adlı eserine nazire olarak kaleme alınan manzum, mensur karışık bu Farsça eserde Hoca Neşet tasavvufi görüşlerini açıklamaktadır. 5. Muharrerat-i Hususiye, Neşet, Hoca Neşet'in bazı dostlarıyla devlet adamlarına yazdığı mektuplarla bunlara verilen cevaplardan meydana gelmektedir. Video umarım faydalı olmuştur. Abone olup destekleyebilir ve bizi bu tarz videoların devamı için teşvik etmiş.